Hayvanlar alemi o kadar büyük ve o kadar etkileyici ki her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bazı bilgiler de halk arasında o kadar yaygın ve o kadar doğru kabul ediliyor ki yanlış olduğunu düşünmüyoruz bile. İşte hepimizin bildiği o yanlış bilgiler ve doğruları. Deve kuşları kafalarını kuma saklanmak için gömmezler. Deve kuşlarının korktukları zaman kaçmaktansa kafalarını kuma gömerek tehlikenin geçmesini bekledikleri söylenir. Oysa bu gerçek böyle değildir. Çünkü bu hareket mevcut tehlikeyi yani yakalanma riskini arttırdığı gibi bir de nefessiz kalmasına sebep olur. Üstelik deve kuşları dünyanın en hızlı koşan hayvanları arasında. Saatte 60 km hızla koşabilen biri olsaydınız, kaçmak yerine kafanızı çevirip tehlikenin geçmesini ümit etmek gibi saçma bir şey yapmazdınız. O da öyle yapmıyor zaten. Gerçek şu ki deve kuşları yumurtalarını korumak için derin bir çukur kazarak saklarlar. Yumurtaları çatlayana kadar anne ve baba sırayla yumurtaların üzerinde bekliyor. Ayrıca yumurtaları düzenli aralıklarla çevirmek için kafalarını çukura sokmaları gerekiyor. Tehlike durumunda avcıların fark etme olasılığını azaltmak için de yumurtaların üzerine çöküp boynunu yere dayıyorlar. Ancak bu pozisyonda bile kafalarını kuma gömmüyorlar. Tabii bu davranışın görüntüsü ve yumurtaları kontrol etmek için eğilmeleri kafalarına kuma gömme efsanesine yol açmış durumda. Kediler nankör değildir ve her zaman dört ayaklarının üzerine düşmezler. Kediler çoğu insan tarafından nankör olarak nitelendiriliyor. Ancak bu kesinlikle yanlış bir algı. Kedilerin nankör olarak adlandırılan davranışları genellikle anlık içgüdüsel tepkilerinden kaynaklanıyor ve de köpeklerin davranış örüntüleriyle kıyaslandığı için, yani köpekler gibi sadık olmadıkları için yanlış bir izlenim oluşmasına neden oluyor. Kediler nankör değil, sadece diğer evcil hayvanlara göre daha özgür ruhludurlar. Düşerken de dört ayak üzerine inme yetenekleri doğrultma refleksi olarak bilinen bir özellikleri sayesinde oluyor. Bu refleks havada serbest düşüş sırasında vücutlarını döndürerek düşüşlerini kontrol etmelerini sağlıyor. Ancak bu her zaman mükemmel bir şekilde işlemiyor. Yani kedinin havada yeterince zamanı olmayabiliyor. Bu durumda kedilerin her zaman dört ayağının üzerine düşer deyimini çürütüyor. Ayılar kış uykusuna yatmazlar. Ayıların kuş uykusuna yattığı düşünülse de aslında ayılar torpor adı verilen derin bir uykuya dalarlar. Torpor sırasında da kalp atışları ve solunum hızları düşer, vücut sıcaklıkları normale kıyasla daha düşüktür. Bu süreçte ayılar beslenmez, boşaltım yapmaz ve dışkılamazlar. Ayrıca vücutlarındaki yağı proteine dönüştürebilirler ve bu torpor durumunu 100 günden fazla sürdürebilirler. Torporla kış uykusu arasındaki farksa torpor sırasında canlı zarar gördüğünde ya da tehdit altında olduğunda kolayca uyanabilmesidir. Ayrıca hamile ayılar torpordan uyanıp doğum yapabilir ve ardından tekrar torpor haline geçebilirler. Japon balıklarının hafızası 3 saniye ile sınırlı değildir. Bilinenin aksine Japon balıklarının hafızası 3 saniye ile sınırlı değildir. Yapılan davranışsal araştırmalar akvaryum balıklarının oldukça karmaşık davranışları gerçekleştirebildiğini ve belirli sesleri, özellikle beslenme zamanlarını ve hatta sahiplerini tanıyabildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu balıkların eğitilebilir olduğu ve belirli becerileri öğrenebildiği de yine bu araştırmalar sayesinde anlaşılmıştır. Aslında 3 saniyeden daha uzun bir süreye sahip olduğunu gösteriyor. Yarasalar kör değildir. Yarasaların kör olduğuna dair yaygın bir yanılgı bulunuyor, ancak gerçekte bazı yarasa türlerinin görme yeteneği zayıf olsa da kesinlikle kör değiller. Yarasalar çoğunlukla gece avlandıkları için diğer hayvanlara göre farklı bir görme yeteneğine sahiptirler. Ultrasonik ses dalgaları yayarak çevrelerini harita gibi tararlar. Bu da onlara nesneleri ve avlarını algılamalarına yardımcı olur. Yarasaların bu özel görme yetenekleri onların hayatta kalmasını ve avlanmasını sağlar. Dolayısıyla yarasaların kör olduğu düşüncesi tamamen yanlıştır. Zürafalar günde sadece 30 dakika uyumaz.
Zürafalar insanlar kadar uykuya ihtiyaç duymazlar, evet, ancak günde 30 dakikadan da fazla uyurlar. Kapsamlı araştırmalar sonucu bilim insanları zürafaların gün içerisinde 20'şer dakikalık kestirmelerle toplamda 4,5 saatten fazla uyuduklarını keşfetti. Ayrıca bir başka tez daha var. O da dünyanın en az uyuyan memelileri olan zürafalar sadece sürüden birinin uyanık kalması koşuluyla uykuya dalabiliyormuş. Develer hörgüçlerinde su depolamaz. Develerin büyük hörgüçleri bilinenin aksine su değil yağ depolar. Bu hörgüçlerde bulunan yağ rezervleri develerin çöl ortamında uzun süreler boyunca yiyecek aramadan hayatta kalmalarını sağlar. Çöl koşullarında su kaynakları genellikle sınırlıdır ve develer uzun süre susuz kalabilirler. Hörgüçlerindeki bu yağ depolarının da susuzluğa karşı dayanıklılıklarını arttırdığı bilinir. Köpek balıkları kan kokusunu kilometrelerce öteden alamaz. Köpek balıklarının kan kokusunu kilometrelerce uzaktan alabilmesi tamamen yanlış olmasa da oldukça abartılmış bir bilgi aslında. Denizde bir yeriniz kanadığında denizin öbür kıyısından köpek balıkları sizi yemeye gelmez. Köpek balıklarının koku alma yetenekleri oldukça gelişmiştir ve beyinlerindeki koku algılamaya ayrılmış büyük bir bölüm bulunmaktadır. Ancak açık denizde koku moleküllerinin uzak mesafelere taşınması da oldukça sınırlıdır. Köpek balıkları taze bir kan kokusunu algılayabilirler, evet, ama bu kokuyu kilometrelerce uzaktan alabilecekleri de abartılmış bir iddia. İşin doğrusu kan kokusunu birkaç yüz metre uzaktan algılayabiliyorlar. Sizi gelip yeme düşüncesinin gerçekleşebilmesi içinse bir dizi uygun koşulunda bir araya gelmesi şart. Denizdeki akıntı ve rüzgar gibi faktörler mesela. Tüm bunlar göz önüne alındığında köpek balıklarının kan kokusunu kilometrelerce uzaktan alabildikleri iddiası görüldüğü üzere oldukça abartılmıştır. Kurbağaya dokunmak sil oluşmasına neden olmaz. Kurbağalardan sil bulaşması mümkün değildir. Çünkü siller insanlarda bulunan papillomavirüslerden kaynaklanır. Papillomavirüsler sadece insanlara özgüdür ve diğer canlı türlerinde görülmez. Dolayısıyla bir kurbağa veya diğer hayvanlarla temas etmek sil oluşumuna yol açmaz. Ancak sil olan biriyle temas etmek, özellikle de sillerin bulunduğu alanlara doğrudan temas etmek virüsün bulaşma riskini arttırabilir. Arılar birini soktuktan hemen sonra ölmezler. Tabii bir tür hariç. Arıların birini soktuktan sonra ölecekleri yaygın bir inanıştır, ancak bu tam olarak doğru değil. Bazı arıların birini soktuktan sonra öldüğü doğrudur, evet. Çünkü iğneleri ve sindirim sistemleri parçalanır ve bu da ölümlerine neden olur. Ancak bu durum her arı türü için geçerli değildir. Çünkü arılar farklı özelliklere ve davranışlara sahiptir. Örneğin bal arıları birini soktuktan sonra ölür. Bazı arı türlerinden, özellikle yaban arısı ise birkaç kez sokma yeteneğine sahip olduğundan ölüm gerçekleşmez. Yani arıların birini soktuktan sonra ölüp ölmeyecekleri türlerine ve sokmanın ardından yaşadıkları strese bağlı olarak değişmektedir. Kelebeklerin ömrü bir gün değildir. Halk arasında kelebeklerin bir gün ömrü olduğu bilgisi yanlıştır. Dünyada yaklaşık olarak 17.000'den fazla kelebek türü bulunuyor. Ortalama yaşam süreleri 20 ila 40 gün olarak belirlenmiş olsa da kral kelebeğinin 6 ila 8 ay yaşadığı biliniyor. Bir diğer uzun ömürlü kelebek ise kükürt kelebeği. Özellikle Kuzey İngiltere'de bulunan kükürt kelebeği kış ayları boyunca kış uykusuna yatıyor ve sert hava koşullarından kendini koruyabilmesiyle bir yıldan daha fazla yaşam sürebiliyor. Yaşam süreleri daha kısa olan bakır ve küçük mavi kelebeklerse daha küçük kelebekler oldukları için ortalama bir hafta yaşayabiliyorlar. Kelebeklerin bir günlük ömrü olduğuna ilişkin yaygın söylenti ise Mayıs sineğinden geliyor. Bir gün sineği olarak da bilinen Mayıs sineği ömrünün %99'unu larvada geçiriyor ve larvalarından çıktıktan birkaç saat ya da en fazla bir gün içinde yaşamını yitiriyor. Nadir olsa da bir günden fazla yaşayan Mayıs sinekleri de var. Yavru bir kuşa dokunmak annesinin onu terk etmesine neden olmaz.
Anne kuşların bir insan tarafından dokunulduğunda yavrularını terk edeceği yalanı kuşların insan kokusunu alabileceği inancından kaynaklanmaktadır. Aslında çoğu kuşun koku alma duyusu oldukça zayıftır ve yavrularını kolayca terk etmeleri pek olası değildir. Yavrularına bakım gösteren bir anne kuş insan dokunuşunu tehdit olarak algılamaz ve yavrularını terk etmez. Ancak yuvalama alanına insan müdahalesi rahatsızlık yaratabilir ve anne kuş yavrularını korumak için insanların yaklaşımından kaçınabilir. Bu durumda anne kuşun terk etme eğilimi göstermesi daha çok insan müdahalesinin neden olduğu rahatsızlıkla ilişkilidir. İnsan kokusunun etkisiyle değil.